1439 yılı Hristiyanlar için büyük bir felaket yılı olmuştu. Sırbistan arazisi baştan başa Osmanlı eline geçtiği gibi Macaristan Kralı 5. Albert, Sırbistan'ı kurtarmak için İshak Bey ile yaptığı muharebede büyük bir yenilgiye uğramış ve hayatını kaybetmişti. 5. Albert'in ölümüyle zaten karışık olan Macaristan daha da karışmış, krallığın Albert'in soyundan devam etmesini isteyen Albert yanlıları ile Macar tahtını isteyen Polonya Kralı 3. Ladislas yanlıları arasında kanlı mücadeleler başlamıştı. Bir yandan Osmanlı akıncıları Macar topraklarının altına üstüne getirirken, öte yandan Macaristan'da kanlı bir iç savaş yaşanıyordu. Bu gelişmeleri dikkatle takip eden Sultan II. Murat Han, Macaristan'daki bu çekişmelerden istifade ederek Macarların elindeki Belgrad Kalesi'ni fethetmek istedi. Zira Sultan Murad'a göre Belgrad, Macaristan'ın kapısıydı. 1440 yılında hazırlıklarını tamamladıktan sonra ordusuyla Belgrad üzerine yürüdü. Kale nehirden ve karadan kuşatıldı. Sultan Murat Han, İstanbul kuşatmasında olduğu gibi bu kuşatmada da kara tarafından daire şeklinde bir siper inşa ettirdi. Öte yandan 100'den fazla kayıkla şehir nehir tarafından da sarılmıştı. Burada pek çok top döktüren Sultan Murat, şehrin aralıksız olarak top atışlarıyla vurulmasını emretti. Bu arada Macaristan'da çok önemli bir gelişme oldu. Aylardır süren iç savaş sonucunda Polonya Kralı 3. Ladislas galip gelmiş ve Macaristan tahtına oturmuştu. Albert yanlıları ülkenin kuzeyinde hala ona karşı bir direniş halindeydi. Bu sebeple 3. Ladislas bir yandan kuzeydeki isyanları bastırmakla uğraşırken öte yandan Belgrad'ı kuşatmakta olan Sultan Murad'a elçi gönderdi ve kibar bir dille Belgrad kuşatmasına son vermesini istedi. Macaristan'daki iç karışıklığın yavaş yavaş sona erdiğini ve Polonya Kralı'nın Macar tahtını ele geçirmesiyle Macaristan'ın yeniden toparlanmaya başlayacağını tahmin eden Sultan Murat elçiyi şu sözlerle oyaladı: "Biz çekilsek dahi Belgrad er ya da geç hükmümüz altına girecektir." Böylece Sultan Murat kuşatmayı kaldırmadığı gibi daha da şiddetlendirdi. Nihayet yoğun top atışı neticesinde Belgrad surlarında büyük bir gedik açıldı. Sultan Murad'ın emriyle askerler derhal şehre hücum ettiler. Nihayet şehre girmeyi başaran Osmanlı askeri şehirde çok ciddi bir direnişle karşılaştı. Şehir Zovan adında Raguzalı bir rahip tarafından müdafaa ediliyordu. Öte yandan surların üzerindekiler yağmur gibi yağdırdıkları oklar ile surlara yanaşan Osmanlı askerlerini zor durumda bırakıyordu. Bu arada Polonya ve Macaristan Kralı 3. Ladislas, Osmanlı saldırılarını durdurması için Hunyadi Janoş'u Erdel Voyvodalığına atamıştı. Hunyadi Janoş, Kral Sigismund zamanından beri Türklerle pek çok muharebeler yapmış, deneyimli bir komutandı. Devrin Osmanlı tarihçisi Oruç Bey, Hunyadi Janoş ile ilgili şöyle der: "Bu kafir, Evranosoğlu Ali Bey'in yanındaydı. Türklerin bütün savaş hilelerini öğrenmişti. Ali Bey'in yanından kaçıp Engürüz kralının beylerbeyi olmuştu." Macaristan'ın Erdel Voyvodalığına atanan Hunyadi Janoş, Osmanlı'ya karşı asker toplayarak Belgrad'ı kurtarmak üzere harekete geçti. Bu sırada şehre giren Osmanlı askeri kamilen kılıçtan geçirilmiş ve Türkler Belgrad surları önünde çok kayıp vermişti. Bu arada Hunyadi Janoş'un da şehri kurtarmak için ilerlediği haberi alınmıştı. Kuşatma artık 6. ayına girmiş ve asker moral kaybetmişti. Kuşatmadan bir netice elde edilemeyeceğini anlayan Sultan Murat Han, kuşatmanın kaldırılmasını emretti.
Sultan Murad Han, Belgrad'dan çekilen ordunun güvenliğini sağlaması, gelen Macar ordusunu durdurması ve Macaristan'da akın yapması için silahdar Mezit Bey'i görevlendirdi. 17.000 askerle Macaristan'a hareket eden Mezit Bey, Hunyadi Janosch'un ordusunu bozguna uğrattı. Savaştan kaçıp canını kurtaran Hunyadi Janosch kuzeye doğru çekildi. Vakit kaybetmeden Erdel'e doğru ilerlemeye devam eden Mezit Bey, karşısına çıkan Erdel psikopozu Georgi Lespesi'yi de mağlup ederek esir etti. Ardından psikopozu askerlerinin önünde idam ederek Erdel'in merkezine ilerledi. Erdel bölgesinin altını üstüne getirerek günümüzde Hermannstadt olarak bilinen Sibin şehrine kadar ulaşıp kaleyi kuşatmaya başladı. Fakat Mezit Bey, muvaffakiyetlerine ve şecaat sahibi sipahilerine güvenerek tedbirlerinde bir takım kusurlar işlemişti. Bu sırada Hunyadi Janosch, kuzeyde kalabalık bir ordu toplamıştı. Kral Ladislas, Nikolas Ujlaci'nin de emrine asker vererek Hunyadi Janosch'a yardım etmesini emretmişti. Böylece Mezit Bey, Hunyadi Janosch tarafından Sibin şehrinde sıkıştırılmıştı. Hunyadi Janosch ordusunu düzene sokmuş fakat savaşı merkezden idare etmek yerine kanatlardan idare etmeyi tercih etmişti. Kendi sancağını ve zırhını Simon de Kemeni isimli bir asilzadeye vererek merkeze onu yerleştirmişti. Macar ordusunun geldiğini haber alan Mezit Bey derhal kuşatmayı kaldırmış ve savaş düzenine geçmişti. Mezit Bey, zırhlı Macar süvarilerinin saldırmasını beklemeden hızlı bir saldırı emri verdi. Sağ ve sol kanatlara az miktarda asker sevk ederken asıl gücüyle ordunun merkezine yüklendi. Zira o, korunmasız görünen düşman liderinin işini bitirerek savaşı kısa sürede sona erdirmeyi hesaplamıştı. Düşüncesinde muvaffak da oldu. Merkeze yapılan bu müthiş saldırı neticesinde Hunyadi Janosch'un sancağını taşıyan Simon de Kemeni 3000 Macar zırhlısıyla birlikte telef edilmişti. Bu arada Sibin şehrinin kapıları açılmış ve şehri savunan müdafiler Mezit Bey ordusuna doğru hücuma geçmişti. Hunyadi Janosch destek birliklerini hızla merkeze sürerek sağ ve sol kanatlarının kapanmasını emretti. Böylece Osmanlı askerleri iki ateş arasında kalmıştı. Mezit Bey ve oğlu bu savaşta cesurca vuruşarak şehit olmuş, Osmanlı askeri çok ağır zayiat vermişti. Hunyadi Janosch, muharebede sağ kalıp esir düşen Türkleri insafsızca boğazlatmış ve hepsini işkencelerle katletmişti. Savaştan galip ayrılan Hunyadi Janosch, ordusuyla Kızılkule geçidinden geçerek Eflak içlerine girmiş ve Osmanlı vassalı olan Eflak'ı yeniden Macaristan'a bağlamıştı. Ayrıca Boğdan'a asker sevk ederek Macar vassalı haline getirdi. Bosna'da aynı şekilde Macaristan'a biat etti. Nihayet Erdel'e dönerken de Mezit Bey ve oğlunun kesik başlarını Türklerden aldığı ganimetlerle dolu bir at arabası ile birlikte Sırp despotu Branković'e hediye etti. Hunyadi Janosch'un bu galibiyeti Avrupa'da büyük bir şöhret kazanmasına sebep oldu. Ülkesine döndüğünde bir vatan kahramanı olarak karşılandı. Bu haber Edirne'ye adeta bir bomba gibi düştü. Mezit Bey ve binlerce Türk askerinin Erdel'de vahşice katledilmesi, Eflak ve Boğdan voyvodalarının teslim olması Sultan II. Murad'ı hayli öfkelendirmişti. Bunun üzerine Rumeli Beylerbeyi Şehabettin Şahin Paşa'yı bir intikam seferiyle görevlendirdi. Emrine Yeniçerilerden de bir birlik vererek Eflak ve Erdel'i fethetmeden geri dönmemesini emretti.
Böylece Şehabettin Paşa emrine verilen 40.000'den fazla askerle yola çıktı. O sırada Hunyadi Janosch da Sırbistan'ı geri almak için hazırlık yapmaktaydı. Ayrıca Eflak Voyvodası 2. Vlad da Hunyadi Janosch'un yanındaydı. Bunu öğrenen Şehabettin Paşa evvela Hunyadi Janosch'un ordusunu ezmek niyetiyle onun üzerine yöneldi. Osmanlı ordusunun Demirkapı'dan geçtiği sırada 25.000 askerle yetişen Hunyadi Janosch, Osmanlı ordusuna ani bir baskın verdi. Deneyimli ve yetenekleriyle tanınmış olan Şehabettin Paşa, ne yazık ki harekatın ciddiliğine yaraşmayacak şekilde ihtiyatsızca davranmış, düşmanı küçümsemiş, deneyimli Akıncı beylerinin önerilerini de önemsememişti. Bunun sonucu olarak Türk ordusu, Hunyadi Janosch tarafından tekrar korkunç bir şekilde yenilgiye uğratılmıştı. Şehabettin Paşa, canını zor kurtararak savaş alanından kaçabilmişse de Firuz Bey, Yakup Muzaka, Hızır Bey ve Ömer Bey gibi Osmanlı'nın 15 tane deneyimli komutanı bu savaşta şehit olmuştu. Verilen zayiat, Hermannstadt surları önünde verilen zayiatı aşmış ve binlerce Türk esir Macarlar tarafından vahşice katledilmişti. Ordusunu terk edip Edirne'ye kaçan Şehabettin Paşa, padişahın büyük öfkesiyle karşılaştı. Bu yenilgisi ve ihmalkarlığı sebebiyle divandaki vezirlik görevinden ve Rumeli Beylerbeyliği vazifesinden azledildi. Onun yerine Kasım Paşa, Rumeli Beylerbeyi tayin edildi. Hunyadi Janosch'un Osmanlı'ya karşı peş peşe kazandığı bu iki galibiyet, Hristiyan aleminde büyük bir sevince ve coşkuya sebep olmuş, Hunyadi'nin şöhretini bir hayli artırmıştı. Polonya ve Macaristan Kralı 3. Ladislas, bu başarıları sebebiyle Hunyadi Janosch'u Macaristan'a başkomutan olarak atamıştı. Avrupa'nın her bölgesinden Hristiyanlar, onun emrinde Türklere karşı savaşmak için adeta can atıyordu. Onun bu şöhretinden yararlanmak isteyen Macarlar, Papa 4. Öjen'in de çabalarıyla Türklere karşı bir Haçlı ittifakı kurmayı başardılar. Macarlar, Sırplar, Polonyalılar, Eflaklılar, Almanlar, Fransızlar, Belçikalılar ve Boşnaklar Türkleri Avrupa'dan atmak için seferber oldular. Osmanlı'nın Hunyadi Janosch tarafından peş peşe bozguna uğratılması yalnız Haçlılara değil, Karamanoğlu İbrahim Bey'i de heyecanlandırmıştı. Bu sebeple toplanan Haçlı ordusuna destek olmak ve teşvik etmek istemiş ve 3. Ladislas'a elçi göndererek şöyle demişti: "Sen öteden yürü, ben de beriden yürüyeyim. Rumeli senin olsun, Anadolu benim. Sırbistan ülkesini de Fılkoğlu'na geri verelim." Macar kralı bu teklife olumlu yanıt vermiş ve Sultan Murad'ın dikkatini Anadolu'ya çekmek için Karamanoğlu'nun bir an evvel saldırıya geçmesini istemişti. Böylece Osmanlı doğuda Karamanoğulları ile uğraşırken Haçlı ordusu bütün gücüyle Osmanlı topraklarına girecekti. Böylece Haçlılar ile anlaşan Karamanoğlu İbrahim Bey kuvvetli bir ordu toplayarak Hamidili'ne saldırdı. Hamidili'ni korumakla görevli olan Osmanlı valisi Karamanoğlu İsa Bey, ağabeyi İbrahim Bey'e karşı mukavemet ettiyse de başarılı olamadı ve İbrahim Bey tarafından idam edildi. Böylece Hamidili'ni kolayca ele geçiren İbrahim Bey, Sultan Murad'ı bir an önce Anadolu'ya çekebilmek için işgallerini Ankara'ya ve Kütahya'ya kadar genişletti. Bu işgaller sırasında Türklere ait olan bütün köy ve kasabalar yağmalanmış, halka büyük eziyetler yapılmıştı. Osmanlı tarihçisi Neşri bu durumu şöyle anlatıyor: "Velhasılı kelam ayağı bastığı yerleri öyle harap edip fena işler ettiler ki kafirler bile onların ettiği işleri etmemiştir." Bu hareketiyle Karamanoğlu İbrahim Bey başlayacak Haçlı seferi için Sultan Murad'ı kesin olarak Anadolu'ya çekmek istiyordu.
Anadolu halkının feryat ve figanı Sultan Murad'ın kulağına erişince padişah bu duruma ziyadesiyle öfkelenmişti. Karamanoğlu'nun bu döneklikleri ve Osmanlı halkına yaptıkları artık 2. Murad'ın sabrını iyice taşırmıştı. Karamanoğlu aynı ulustan ve aynı dinden olduğu ve evlilik yoluyla da akraba olduğu Osmanlı'yı arkadan hançerliyor, Haçlılarla işbirliği yapıyor ve Türk halkını katletmeye varan nameşru işler ediyordu. Sultan II. Murad, Karamanoğlu'nun bu tutumunu ne Müslümanlıkla ne de Türklükle bağdaştıramıyordu. Bu nedenle Sultan Murad, İslam alimlerine müracaat ederek Karamanoğlu'na karşı yapacağı sefer için alimlerden fetvalar aldı. Artık Karaman Beyliğine Müslüman din kardeşleri gibi değil, kafir gibi muamele edilecekti. Sultan Murad Han, Amasya valisi olan oğlu Alaaddin'e Karamanoğlu üzerine sefere çıkmasını emrederken, kendisi de 5-6 bin kadar Yeniçeri ile Anadolu'ya hareket etti. Edirne'de yerine Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'yı vekil olarak bıraktı. Rumeli askerini yanına almayarak Rumeli'de bıraktı ve Anadolu halkında Karamanoğlu'na karşı doğan galeyandan faydalanmak istedi. Nihayet Şehzade Alaaddin kuzeyden, Sultan Murad da batıdan olmak üzere Karaman topraklarına girdiler. Sultan Murad Han'ın alimlerden aldığı fetvalara istinaden Karaman ülkesinde pek fena tahribat yapıldı. Ayrıca bu sefere onunla birlikte iştirak eden Anadolu halkı Karamanoğlu'ndan intikamını alabilme fırsatı bulmuştu. Türklerin şimdiye değin kafir beldelerinde dahi yapmadıkları birçok çirkin hareket bu intikam seferi esnasında yaşanmıştı. Devrin tarihçisi Aşık Paşazade şöyle der: "Öyle vurdular vilayeti Karaman'ı kim elek elek ettiler. Köylerini ve şehirlerini harap ettiler. Karamanoğlu kaçıp taşa girdi. O yıl nice er oğlan ve kızlar doğdu meçhulün nesep. İmdi azizler, bu Osmanlı'nın zulmetmesinin sebebi Karamanoğlu İbrahim'in sebebinden olmuştu. Yoksa ta bugüne değin Osmanlı'dan kimsenin hakkına zulmetmek gelmemişti." Gerçekten de Karamanoğlu devleti daha önce hiç böyle bir kıyım yaşamamış, hiç bu kadar zor bir duruma düşmemişti. Osmanlı Devleti hem din kardeşleri olması hem de aynı ulustan olmaları bakımından bugüne değin Karaman'a hep merhamet göstermiş ve affetmişti. Fakat Karamanoğlu'nun bitmek bilmeyen ihanetleri artık tahammül mülkünü yıkmıştı. Osmanlı karşısında bu kez gerçekten müşkül bir duruma düşen İbrahim Bey, ağır şartlar kabul etmeye ve bir sevkentname vermeye mecbur kalmıştı. Karamanoğlu'nun Osmanlı padişahına boyun eğişini gösteren bu ahitnameye göre İbrahim Bey, Sultan Murad'ın dostlarını dost, düşmanlarını düşman kabul ediyor ve her yıl bir oğlunu kalabalık bir askerle Osmanlı'ya göndererek Sultan Murad'ın hizmetine girmeyi taahhüt ediyordu. Böylece Karamanoğlu Beyliği Osmanlı Devleti'nin tabiyetine girmiş oldu. Bu son seferden sonra Karamanoğlu İbrahim Bey gerçekten de ahdine sadık kaldı. Sultan II. Murad'ın vefatına kadar bir daha Osmanlı topraklarına saldırmadığı gibi Haçlılara karşı Osmanlı'ya destek kuvvet gönderecekti. Öte yandan Karamanoğulları ile aynı anda harekete geçmiş olan Haçlı ordusu, Sultan Murad'ın Anadolu'ya gitmesini fırsat bilerek kalabalık bir orduyla Sırbistan'a ilerlemiş bulunuyordu. Büyük kısmı tımarlı sipahilerden oluşan Osmanlı ordusunun sonbaharda dağıldığını iyi bilen Hunyadi Janosch, sefere başlamak için Ekim ayını seçmişti. 40 bini aşkın bir kuvvetle Sırbistan'a giren Haçlı ordusu, burada kendisine iltihak eden Eflak ve Bosna askerleriyle daha da kuvvetlenmişti. Yılın bu zamanında tımarlı sipahiler memleketlerinde olduklarından Osmanlı akıncıları bu kalabalık Haçlı ordularını durdurmayı başaramadı. Böylece Haçlılar Sırbistan'ı kolayca işgal ederek Morava bölgesine kadar ele geçirdiler. Alacahisar, Şehirköy ve Niş'i yakıp yıktılar. Yöre halkını esir edip ölüsünü dirisini yağmaladılar. Hedefleri Balkan dağlarından geçerek Filibe'ye ve oradan da Edirne'ye ulaşarak bölgeyi bütünüyle zapt etmek ve Türkleri Rumeli'den atmaktı. İşte bu sırada Karaman seferinden dönen Sultan Murad, Haçlı ordusunun Osmanlı topraklarını istila ettiği haberini aldı. Bu gelen Haçlı ordusunu durdurmak için Rumeli Beylerbeyi Kasım Paşa komutasında 3 farklı orduyu bölgeye gönderdi. Ardından kendisi de Sofya'ya kadar ilerledi.
Bu arada onu can evinden vuran bir haber de Amasya'dan gelmişti. Büyük oğlu Şehzade Alaaddin, Ceddi Süleyman Paşa ile aynı akıbeti paylaşmış ve ava çıktığı sırada atının tökezlemesiyle düşerek feci bir şekilde vefat etmişti. Sultan Murad Han en sevdiği ve kendisinden sonra tahtı bırakmayı düşündüğü büyük oğlu Alaaddin'in üzüntüsüyle iyiden iyiye çökmüş ve bu üzüntüyle savaşı idare etmeye çalışmıştı. Haçlılarla ilk muharebe Morova Nehri kıyısında oldu. Rumeli Beylerbeyi Kasım Paşa ağır bir yenilgi alarak Hunyadi Yanoş karşısında duramadı. 2000 şehit ve 4000 esir vererek geri çekildi. Bu yenilginin nedenlerinden biri de Arnavut İskender Bey'in muharebedeki yerini gizlice bırakarak Arnavutluğa kaçmasıydı. Ardından Turahan Bey ve İshak Bey de karşılarına çıkan diğer Haçlı orduları karşısında yenilgiye uğradılar. Bu savaş kaybedilmesine rağmen bozgun olmamış ve Türk ordusu Balkan dağlarına doğru geri çekilmişti. Onları takip eden Haçlı ordusu ilerlemesine devam ederek Sofya'yı da zapt etti. Haçlılarla beraber olan Osmanlı tebaası Bulgarlar onlara hem süvari kuvveti hem de yiyecek tedariki için yardım ediyorlardı. Bu sırada ordudaki papalık temsilcisi Kardinal Cesarini, Venedik senatosuna gönderdiği mektupla Sultan Murad'ın kaçtığını bildirdi. Halbuki 2. Murad kaçmamış, taktiksel bir geri çekilme uygulayarak Batı Balkan geçitlerinde hazırlık yapmaya başlamıştı. Bu arada savaştan kaçan İskender Bey, Arnavutluk'taki Akçahisar'a gelmiş ve hileyle şehri ele geçirmişti. Ardından İslamiyet'i reddettiğini ve ailesiyle ülkesinin intikamını almak için baş kaldırdığını ilan etti. Böylece 35 yıl sürecek olan ve Fatih Sultan Mehmed'i hayli uğraştıracak olan Büyük Arnavut isyanı İskender Bey önderliğinde başlamış oldu. Öte taraftan ilerlemesine devam eden Haçlı birliklerinin hedefi Balkan dağlarından geçerek Filibe'ye ulaşmak ve Osmanlı başkenti Edirne'yi zapt ederek Türklerin Rumeli'deki varlığına son vermekti. Ancak Haçlı ordusu İzladi geçidinde Sultan Murad tarafından durduruldu. Haçlılar buradan Filibe'ye inmek için Balkan dağlarında Derbent denilen dar boğazları geçmek zorundaydılar. Uğradıkları Karaboğazı geçidi Türkler tarafından tahkim edilmiş ve kapatılmış olduğu için tereddüte düştüler. Bunun üzerine Trayan geçidi olarak bilinen geçide yöneldiler. Fakat Türkler burayı da büyük kaya parçalarıyla kapatmış, ayrıca su dökerek geçidin tamamen buz tutmasını sağlamışlardı. Bu sebeple Haçlılar buranın da tahkimatından dolayı duraksadılar ve daha az mustahkem olan İzladi Derbendi tarafına geçmeye mecbur oldular. Sultan Murad ve ordusu ise tam da burada Haçlıları beklemekteydi. Hunyadi Yanoş, emrindeki askerlerine geçidi geçmeye başlamalarını emretti. Haçlı ordusu, yoğun kar yağışı esnasında bu geçitleri geçmekteydi. Osmanlı ordusu ise pusuya yatmış bir vaziyette Haçlı ordusunu beklemekteydi. Gelen emirle saklandıkları yerlerden çıkan Türk ordusu Haçlılara hücum ettiler. Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen bu ani baskın neticesinde korkuya kapılan Haçlı ordusu Sofya istikametinde geri çekilmeye başladı. Bunun üzerine Sultan Murad, kaçan Haçlı ordusunun takip edilmesini emretti. Bu emir üzerine Rumeli Beylerbeyi Kasım Paşa, Teselya Valisi Turhan Bey, Evranosoğlu İsa Bey ve Bolu Valisi Damat Mahmut Çelebi kuvvetleri, kaçan Haçlı ordusunu takibe başladılar. Sofya yönünde geri çekilen Haçlılar, Kral Ladislas ile birlikte kaçarken Hunyadi Yanoş, Haçlı ordusunun gerisini korumaktaydı. Hızla yetişen Osmanlı orduları onları Meştice mevkiinde yakalayarak bir kez daha mağlup ettiler. Bunun üzerine Hunyadi Yanoş emrindeki ordu, kaçan Haçlı birliklerine yetişebilmek için tüm ağırlıklarını bırakarak çekilmeye başladı.
Osmanlı komutanları onları takip etmeye devam ettiler. Kısa süre sonra Sırp despotu Branković'e yetişen Hunyadi Janoš, Yalvaç bölgesine gelince onun da yardımını alarak hızlıca bir istihkam yaptı. Tabur cengi denilen taktiği burada uygulamaya muvaffak olarak pusu kurdu. Osmanlı kuvvetleri bu bölgeye gelerek Haçlı ordularına karşı bir kez daha savaşa tutuştu. Sırp despotu Branković kuvvetleri Çandarlı Mahmut Çelebi tarafından mağlup edilse de öteki taraftaki Rumeli Beylerbeyi Kasım Paşa, Teselya valisi Turahan Bey'in ihmalkarlığı sebebiyle Hunyadi Janoš karşısında ağır bir yenilgi aldı. Kasım Paşa savaş alanından kaçarak kurtulsa da pek çok Osmanlı komutanı Hunyadi Janoš tarafından esir edildi. Ardından diğer tarafa yönelen Hunyadi Janoš, Mahmut Çelebi ve askerlerini de esir alarak Sırp despotunu kurtarmayı başardı. Bu son yenilginin ardından Osmanlı orduları Edirne'ye doğru çekilirken şiddetli kış koşullarının ağırlığı sebebiyle Haçlılar da Sırbistan'a doğru çekildiler. Hunyadi Janoš elindeki Türk esirlerinin büyük kısmını işkencelerle öldürtmüş, rütbeli esirlerden 2000 kişiyi de zafer gösterisi olarak yanında götürmüştü. Bu esirler arasında padişahın eniştesi Çandarlı Mahmut Çelebi ve birçok kıymetli Osmanlı beyleri bulunuyordu. Böylece Haçlılar tarihe büyük sefer olarak geçen bu Haçlı seferini gelecek yılda sürdürmek kararıyla geri dönmüşlerdi. Osmanlı Devleti'nin ard arda uğradığı bu büyük yenilgiler özellikle Sultan II. Murad'ın üzerinde büyük hayal kırıklığına ve moral çöküntüsüne neden olmuştu. Ayrıca bu durumun meydana getirdiği bunalım nedeniyle komutanlar arasında anlaşmazlıklar baş göstermişti. Yalvaç yenilgisinin müsebbibi olarak görülen Turahan Bey, Haçlılarla anlaşıp ihanet ettiği gerekçesiyle valilik görevinden azledilerek Tokat hapishanesine gönderildi. Aynı zamanda bu yenilgilerin bir neticesi olarak Osmanlı Devleti ekonomik olarak da bir buhrana sürüklenmişti. 2 yıl mütemadiyen yenilgiyle sonuçlanan savaşlar sebebiyle kazançlı seferler kesildiği gibi Osmanlı şehirleri istilaya maruz kalmış ve birçok yerleri yıkılıp tahribata uğramıştı. Bu nedenle Osmanlı hazinesi tükenmiş ve askere maaş yetiştirilemez duruma gelinmişti. Haçlılar muhtemelen galibiyetlerini pekiştirmek üzere yeni kuvvetlerle tekrar toparlanıp baharda saldırıya geçeceklerdi. Sultan II. Murad bu yenilgilerden dolayı kendini mesul tuttuğu gibi kendisinden sonra tahta çıkması için hazırladığı ve eğitimine çok önem verdiği Şehzade Alaaddin'in vefat etmesi de onu çok sarsmıştı. Hatta kendisinin vefat etmesi halinde oğlu Şehzade Alaaddin'in yanına gömülmeyi vasiyet etmişti. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa ve diğer devlet adamları Haçlılar ile sulh yapılmasını teklif ediyorlardı. Zira Haçlı ordusu taze kuvvetlerle daha da güçlenip yeniden döndüğü takdirde Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki askeri ve siyasal güvenliği çok korkulu bir duruma düşebilirdi. Olayları ve devletin içinde bulunduğu durumu dikkatli bir düşünce süzgecinden geçiren II. Murad, daha da kötüleşebilecek sonuçları ne pahasına olursa olsun düzeltmenin Osmanlı Devleti ve Türk milleti için kesinlikle gerekli olduğu kararına varmıştı. Bu karar uyarınca kayınpederi olan Sırp despotu Branković vasıtasıyla Macaristan Kralı Ladislas'a barış önerisinde bulunmuştu. Bu barış önerisi Haçlı İttifakı'nı ikiye bölmüştü. Papalık, Doğu Roma ve Venedik Osmanlı ile barış yapılmasına kesinlikle karşı çıkıyorlardı. Hatta Venedik, harbin devam etmesi halinde harbe bizzat iştirak edeceğine ve harp gemilerini Çanakkale Boğazı'na göndereceğine dair söz vermişti. Bu durum harp taraftarlarını daha da cesaretlendirmesine rağmen Sırp despotu Branković, savaşın devam etmesinde bir fayda olmadığı ve belki de zararlı olacağını düşünerek barış yapılmasını öneriyordu. Aynı zamanda Hunyadi Janoš da Osmanlı ile geçici bir barış yapılması taraftarıydı. Üstelik Polonya'dan gelen haberler pek iç açıcı değildi ve Kral Ladislas'ın da bir müddet için Polonya'ya gitmesi gerekmekteydi. Nihayet Polonya ve Macaristan Kralı Ladislas bu barış önerisini kabul ederek Edirne'ye elçi gönderdi. Yapılan Segedin Anlaşması'na göre Osmanlı, Sırbistan topraklarından çekilecek, Osmanlı'ya bağlı olması şartıyla Sırp despotu Branković'in hükümdarlığı tanınacak ve esir tutulan 2 oğlu iade edilecekti. Eflak Osmanlı'ya vergi ödemeye devam edecek
Fakat Macaristan'ın nüfuzuna girecekti. Haçlıların elindeki esirler Müslümanların elindeki esirlerle takas edilecek ve 2. Murad'ın eniştesi Çandarlı Mahmud Çelebi 70.000 duka altın karşılığında serbest bırakılacaktı. Osmanlılar ve Macarlar 10 yıl boyunca birbirlerinin topraklarına saldırmayacak ve dostça geçineceklerdi. İki hükümdar da anlaşmaya bağlı kalacağına dair kutsal kitapları üzerine el basarak yemin etmişlerdi. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti büyük özverilere katlanmak zorunda kalmıştı. Zaferden zafere koşmaya alışkın olan Osmanlılar, Segedin Anlaşması'nın ağır koşullarını kolay kolay sindiremeyeceklerdi. Özellikle bu durum, duygusal tabiatlı, onurlu, titiz ve sorumluluk duygusu taşıyan 2. Murad'ı çok üzmüş ve bunalıma düşmesine sebep olmuştu. Arka arkaya gelen yenilgiler, onun hükümdarlık saygınlığına indirilmiş ağır darbelerdi. 2. Murat Han, batıdaki devletlerle ve Karamanlılarla yaptığı anlaşmalar sonucu devletini uzunca bir süre için gaileden kurtarmış ve bir barış dönemine girmiş bulunuyordu. Sultan, 23 yıl boyunca durmadan mücadele etmiş, pek çok zaferler kazanmış ve artık yorgun düşmüştü. Son birkaç yıldır alınan yenilgilerin bütün mesuliyetini kendinde görüyordu. 18 yaşındaki büyük oğlu Alaaddin'in ölümü onu derinden sarsmıştı. Artık padişahlık yapmak istemiyor ve Manisa'ya giderek ömrünün geri kalan kısmını tekkede zikir ve ibadetle geçirmek istiyordu. Bu maksatla vezirlerini ve paşalarını toplayarak tahttan çekildiğini ilan etti ve yerine 12 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet'i bırakarak şöyle dedi: "Bakın beyler, paşalar, bu ana gelinceye dek padişahınız ben idim. Bugünden sonra padişahınız oğlumdur. Zira ben cümle taç ve tahtımı ve ünvanımı bu andan itibaren oğluma verdim. Artık padişah oğlumdur bilesiniz." Bu beklenmedik karar karşısında herkes şoka uğramıştı. Böyle bir durumun benzeri Osmanlı tarihinde daha önce görülmüş değildi. Osmanlı tarihçileri 2. Murad'ın saltanatı terk edişini şu ifadelerle naklederler: "Padişah, üzüntülü günler, çetin savaşlar ve tehlikelerle geçen 2 senenin sonunda sulh ve sükûnu sağlamış, ülkeyi güven ve huzur durağı haline getirmişti." Bu gelişme üzerine zihninde şöyle bir düşünce belirtti: kulların işlerini düzene koymak için uğraşmak yerine geri kalan günlerde Yaradan'ın kapısında ibadet etmeye yönelmeyi diledi. Taht ve tac ile hüküm sürmek yerine uzlet edip alimlerle sohbet ve muhabbet etmeyi arzuladı. Bu itibarla saltanat şaşasını fakirlik sermayesine, hükmetmek alayişini uzletin sessizliğine değişmekle ebedi ikbale kavuşmayı istedi. Böylece henüz 12 yaşındaki Şehzade Mehmet Osmanlı tahtına geçerken koca Sultan II. Murat Han Manisa'ya gitti. Ancak ne yazık ki sonuç 2. Murad'ın düşündüğü gibi olmadı. Bu dünyanın cefasından sefasına nöbet gelmez sözü bir kez daha gün yüzüne çıkıyordu. Zira Sultan Murad'ın tahttan çekildiğini ve Osmanlı tahtına henüz 12 yaşında bir çocuğun geçtiğini öğrenen Haçlılar, daha yapılan barış anlaşmasının mürekkebi bile kurumadan yeminlerini bozmuş ve kalabalık bir Haçlı ordusu ile saldırıya geçmişlerdi.